Terapiye gidemiyorsanız ne yapabilirsiniz? Günümüzde birçok kişinin psikolojik problemleri maalesef ki var. Bazıları bu problemleri birileriyle paylaşabiliyorken bazıları gerçekten tamamen içine atıyor ve psikolojik destek şart oluyor. Fakat bilindiği gibi bu psikolojik tedavi ücretleri yani psikolojik danışmanlık ücretleri çoğu kişinin bütçesine uymuyor. Bu durumda da insanlar sorunlarıyla başa çıkamıyor. Aslında psikolojik destek alamayan kişiler için de çeşitli yöntemler var. Yani çeşitli şekillerde tabii ki bir uzmandan yardım almak kadar iyi olmasa da çeşitli şekillerde daha rahat, daha relax ve sorunlarıyla daha iyi bir şekilde başa çıkabilecek bir insan haline dönüşme ihtimali var. Ben kesinlikle bir psikolojik destek almadan da evde iyileşebilirsiniz gibi bir şey kesinlikle diyemem. Tabii ki psikolojik desteğin şart olduğu durumlar da var ama alamıyorsanız, çeşitli nedenlerle gidemiyorsanız söyleyeceğim yöntemleri uygulayarak da belki de size fayda sağlayan tekniği bulmuş olabilirsiniz. Hazırsanız videoya geçiyorum. Öncelikle şunun ayrımını iyi yapmamız gerekiyor. Toplumumuzda birçok kişi bilmediği için bunun ikisinin farklı terimler olduğunu anlatarak başlayayım. Psikolog ve psikiyatr ikisi ayrı kavramlar aslında. Psikoloğa gittiğinizde size herhangi bir ilaç tedavisine başlayamaz. Psikologla tamamen konuşarak, o size ödevler vererek veya çeşitli teknikler öğreterek sizi rahatlatır. Siz oraya tamamen giderek, düşüncelerinizle yüzleşerek ve sözlü iletişim yoluyla tedavi alırsınız. Ama psikiyatrlar böyle değildir. Psikiyatrlar birazcık daha üst vakalara bakarlar ve onların ilaç yazma yetkisi bulunur. Bu ikisi ayrı kategorilerde değerlendirilir. Psikologların da psikiyatrların da bir klinik açma yetkisi vardır. Fakat genellikle psikologlar klinik açarak tedavi yaparlar. Bu arada tekrardan söylüyorum, ben bunları sadece bildiklerim ve öğrendiklerim kadarıyla anlatıyorum. Eğer ki bir konuda yanlışım olursa lütfen kusura bakmayın. Eğer ki sizde ciddi bir problem olduğunu düşünüyorsanız, belirli bir soruna sürekli takılı kaldığınızı düşünüyorsanız, ne bileyim ciddi bir psikolojik probleminiz varsa bu durumda psikiyatrdan destek alabilirsiniz. Psikiyatrların hepsi ücretli değil. Devletimizin sunduğu ücretsiz normal hastaneden tedavi olur gibi gidebileceğiniz bölümler de var. Bunun için 182 aracılığıyla ya da mhrs.com üzerinden randevu oluşturuyorsunuz. Psikiyatr bölümüne randevu oluşturuyorsunuz ve randevu saatiniz geldiğinde birebir görüşme gerçekleştiriyorsunuz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Devlet hastanesinde sizinle uzun uzadıya konuşmazlar. Yani normal bir psikologla olduğu gibi 30 dakikalık, 1 saatlik seanslar olmuyor genellikle. 20 dakika, bilemeden 10 dakika içerisinde sizinle konuşuyor ve sizin probleminizi hemen çözüp o konuda bir ilaç tedavisine gerekli görürse başlıyor. Bu nedenle eğer ki uzun süreli bir tedavi düşünüyorsanız psikiyatr, yani devletimizin sunduğu psikiyatr yerine psikologla görüşmeniz daha faydalı olacaktır. Eğer ki psikiyatra gidip ilaç kullanmak da istemiyorsanız kitap okuyabilirsiniz. Şimdi psikoloji alanında artık günümüzde o kadar güzel kitaplar var ki gerçekten bir psikoloğa gittiğinizde onunla birebir seans almışçasına sizinle oturup sanki konuşuyormuş gibi kitaplar hazırlanıyor. Bazı kitaplarda ödevler oluyor, belirli bölümlerin doldurulması isteniyor. Çok detaylı bir şekilde hazırlanmış kitaplar ve alanında uzman kişiler tarafından hazırlanmış kitaplar. Bu kitapları okuyarak ve kitapta verilen ödevleri yaparak da zihninizde ciddi bir iyileşme olduğunu görebilirsiniz. Mesela benim de evde bir kitabım var. Bu kitapta psikoloji üzerine yazılmış bir kitap. İsterseniz bu konuda da bir video çekebilirim. Kitapta okuyorsunuz, sıkıntıyı buluyorsunuz, ödevleri yapıyorsunuz, düşüncelerinizin akışına gidiyorsunuz, neleri yanlış yaptığınızı öğreniyorsunuz. Gerçekten bir psikoloğa gitsem belki bu kadar detaylı bilgi edinemeyeceğim kadar çok bilgi var. Bu tarz kitapları okuyabilirsiniz. Bu konuda mesela sizdeki bozukluk nedir? Panik atak olduğunu düşünüyorsunuz. Panik atakla ilgili bir sürü kitap var. Bu kitapları okuyup bu kitaplardaki ödevleri yaparak birebir uygulamalı olarak ilerleyerek kendi kendiniz tedavi yöntemlerini araştırabilirsiniz. Günümüzde artık bildiğiniz gibi YouTube'da, Instagram'da, diğer platformlarda birçok psikolog, psikiyatr kişiler insanların bilinçlenmesini sağlıyorlar. Bu videolarda işte neler yapabileceğinizi, işte nasıl bir yol izleyebileceğinizi, sizdeki sorunun ne olduğunu birebir anlatıyorlar. Mesela normalde seans ücretleri çok pahalı olduğu için belki kapısının önünden bile geçemeyeceğiz psikoloğun. Videosunu izlediğimizde veya psikiyatrın videosunu izlediğimizde çok faydalanabiliyoruz. Bu nedenle bu videoları da izlemenizi mutlaka öneririm. Önerebileceğim psikologların başında Gülseren Budayıcıoğlu geliyor. Gerçekten Gülseren Budayıcıoğlu'nun tespitleri benim hoşuma gidiyor. Beyhan Budak olabilir.
çok bunlar değerli alanında uzman kişiler. Ben bu kişilerin videolarını izlemeyi çok seviyorum. Hiç benimle alakası olmayan bir konu bile olsa mutlaka açıyorum, izliyorum. Belki bir şey de bana değinir diye mutlaka izlemişliğim vardır. Eğer ki evden çıkıp da psikoloğa gidemiyorsanız veya bulunduğunuz şehirdeki psikiyatr veya psikolog ücretleri pahalıysa, birazcık daha ekonomik yöntemlerle tedavi olmak istiyorsanız online terapiden de faydalanabilirsiniz. Günümüzde birçok psikolog online olarak çalışıyor ve online terapi ücretleri diğerlerine göre birazcık daha ekonomik oluyor. Birçok uygulama üzerinden online psikolog ya da psikiyatrları bulabilirsiniz. Ben daha öncesinde bir sıkıntım vardı. Bir anneannemin ölüm acısının üzerine bir sıkıntımı atlatamamıştım. Sürekli bir kalp çarpıntısı, korku, endişe yaşıyordum ve bir online terapi seansına girmiştim. Hoşuma da gitmişti gerçekten, hani birebir konuşmak kadar etkili olmuştu benim için. Tabii ki sıkıntısı olan her insan diğer insanlarla paylaşmaya sıcak bakmayabiliyor. Fakat bazen de bir sıkıntıyı çözmenin en iyi yolu arkadaşlarla ya da aileyle paylaşmaktır. Örneğin seninle aynı sıkıntıyı yaşayan bir arkadaşın varsa veya seni anlayacağını düşündüğün bir arkadaşın varsa gidip onunla derdini, sıkıntını paylaşabilirsin. Fakat arkadaşla paylaşmak zor geliyorsa, güven konusunda problem yaşıyorsan da ailenin bir üyesiyle paylaşabilirsin. Çoğu zaman en iyi doktor, en iyi psikolog bir ailedir. Aile özellikle böyle anlayışlıysa, destek oluyorsa, sorunları çözebilecek yetenekteyse sorunu aile veya arkadaşlarla da paylaşabilirsin. Eğer ki bunları da yapamıyorsan ama yine de birine anlatma ihtiyacı hissediyorsan, tabii ki günlük tutabilirsin. Günlük tutmak aslında o kadar faydalı ki zihnindeki çöpleri dışarı atmanın bir yolu. Günlüğünü günün sonunda yaşadığın sıkıntıları, durumları, ne hissettiğini yazarak aslında kendine yüzleşebilirsin. Ben yıllarca günlük tutmuş bir insanım. Son yıllarda tutmak istemiyorum, eriniyorum. Belki de kendimle o kadar baş başa kalmak istemiyorum ama tuttuğum zamanlarda hem çok güzel bir şekilde kendimi ifade edebiliyordum hem de ne düşündüğümü net bir şekilde ortaya çıkarabiliyordum. Bu nedenle zaten gittiğiniz uzmanların birçoğu da size günlük tutmanızı, en azından günlük olmasa bile bir kağıda düşüncelerinizi yazıp sonra onları buruşturup atmanızı bile isteyebiliyor. Zihnimizi rahatlatmanın yollarından bir tanesi de meditasyon yapmak. Artık böyle özellikle erkekler bu konularda çok dalgacı yaklaşıyor biliyorum ama meditasyon çok ama çok faydalı bir şey. Gözlerinizi kapatıp bir meditasyon videosunu izlediğinizde aslında rahatladığınızı, ruhunuzdaki sıkıntıların ortadan kalktığını öğrenebilirsiniz. Yine kendimden bir örnek vereceğim. Hangi meditasyonda bilmiyorum ama bir meditasyon izlemiştim ve orada sizi üzen, yaralayan insanları da affetmeniz gerektiğini, o insanı gözünüzün önüne getirip ona seni affediyorum deyip onun iyiliği için dua etmenizi istiyordu. Sizi üzen bir insana dua etmek, onun iyiliğini istemek çok ama çok zor. Ama ben bunu yaptığımda, bu seansta bunu yaptığımda gözlerimden yaş damlamıştı ve gözümü açtığımda rahatlamıştım. O insanı affetmiştim ve artık o içimde böyle sıkıntı yapan, o içime bu oturan ağırlıktan da kurtulmuştum aslında. Son olarak önerebileceğim şey doğada vakit geçirmek. Toprakla uğraşan insanlar daha mutlu, bunu bilirsiniz. Siz de evinizin önünü, varsa bahçenizi, yoksa bir saksı alıp o çiçekle ilgilenebilirsiniz. O çiçeğin bakımı, budaması, vitamini, toprağının temizlenmesi, sulanması, gübrelenmesi, birçok aşama aslında insanın zihnini yoruyor. Zihnini sürekli onunla meşgul ediyor ve rahatlatıyor. Özellikle böyle imkanınız varsa geniş bir alanda çok fazla çiçek yetiştirme zamanınız varsa yetiştirin. Çiçek yetiştiremiyorsanız çıkın, sırt çantanızı takın, elinize bir su alın, bir şişe su alın ve doğaya çıkın. Doğada yürüyüşler yapın. Derin nefesler alın, güzel bir müzik dinleyin. Emin olun size çok ama çok iyi gelecek. Şunu da unutmayın, siz eğer ki iyileşmek istemezseniz, siz eğer ki o içinizdeki sıkıntıyı çözmek istemezseniz, istediğiniz kadar psikoloğa gidin, istediğiniz kadar pahalı terapiler alın. Hiçbiri size iyi gelmeyecek. Öncelikle sizin kendinizi iyileştirmeniz gerekiyor. Bu konuda da şöyle bir şey paylaşmak istiyorum. Madde bağımlısı olup da tedavi görmek için hastaneye giden insanlara şu söyleniyor: bu kapıdan giren insanların bazıları iyileşiyor, bazıları iyileşemiyor. Bu tamamen istemekle alakalı. Eğer ki iyileşmeyi istemezsen o maddeden hiçbir zaman kurtulamazsın. Öncelikle istemek gerekiyor. Bu nedenle aileler çocukları madde bağımlısı olduğunu, onu kolundan tuttuğu gibi hastaneye götürüyor ama çocuk onu bırakmak istemediği için aslında fayda sağlamıyor. Bu nedenle de öncelikle sizin kendinizin iyileşmeyi istemesi gerekiyor. Eğer ki siz iyileşmeyi düşünüyorsanız, bu konuda kararlıysanız söylediğim teknikleri deneyebilirsiniz. Hiçbir şey kaybetmezsiniz.
Özellikle doğada vakit geçirmek, güzel bir kitap okumak, bir müzik dinlemek, bunlar bedava iyileşme yöntemleri aslında. Bu konuda kitaplarla alakalı bir video çekeceğim. Çünkü ben bu konuda çok fazla kitap okudum. Çok fazla kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Benim de sıkıntılı dönemlerim vardı ve kendi kendime aşabildiğimi düşünüyorum. Umarım videomuzun içinde faydalı olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bizim evde kaos var. Ben gideyim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.